Herkese selamlar değerli arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra astrolojinin en derin ve en yanlış anlaşılan konularından biriyle yeniden merhaba. Yıldızım düşük, şansım yaver gitmiyor, ne yapsam olmuyor dediğinizde aslında farkında olmadan kadim bir astroloji prensibinden bahsediyor olabilirsiniz. Ancak astrolojide yıldız düşüklüğü diye bir terim yoktur. Bunu daha önceki videolarımda da anlatmıştım. Bu bir gezegenin enerjisini ifade edemediği spesifik bir durumun halk arasındaki adıdır arkadaşlar. Ve bir gezegenin düşüşte olmasına İngilizce olarak fall, zararda olmasına da detriment diye bir telaffuzu zor bir kelime var. Bu anlama geliyor. İşte bu videoda ne bulacaksınız, size onu anlatacağım. Bu videoda yıldız düşüklüğü hissinin astroloji haritasındaki gerçek karşılığını bulacaksınız. Ve bu enerjiyi nasıl yükseltebileceğinizi, yani nasıl doğru yöneteceğinizi öğreneceksiniz. Ve burada arkadaşlar yıldız düşüklüğü dediğinizde genellikle gittiğiniz metafizikçiler, hocalar vesairelerle ilgili duyduğunuz o yıldız düşüklüğünün astrolojideki karşılığını size anlatmaya çalışacağım. Yani bu bildiğiniz sadece şunu oku bunu yap değil, önce bir durum tespitini size anlatmaya çalışacağım. İşte tam bu noktada değerli arkadaşlar şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Yani sizin üzerinizde bir hal durumu var. Ne bileyim işte kısmetiniz açık değil ya da elinizi bir işe atıyorsunuz ve orada istediğiniz şeyi bulamıyorsunuz. Bir şeyler tam olacak gibi oluyor. Tam böyle sizi teğet geçiyor ve bunun arayışına giriyorsunuz. İşte bunu ararken çeşitli mecralara gidiyorsunuz. İşte bilen birilerine soruyorsunuz. İşte büyü mü var bende hocam diyorlar. İşte bununla ilgili uğraşan insanlara gidiyorlar. İşte tabii dürüst birisine denk gelirseniz diyor ki yok sende büyü yok ya da işte sende şu yok bu yok ama senin diyor yıldızın düşmüş diyor. İşte bu yıldızın düşmesi arkadaşlar aslında böyle halk arasında bir deyim. Bunun da doğum haritanızda astrolojik göstergeleri var arkadaşlar. İşte bu bölüm işte tam olarak işte o doğum haritanızdaki yıldız düşüklüğünü anlatmaya yönelik olacak. Ve burada en önemli noktalardan bir tanesi önce bu yıldız düşüklüğü nedir bunu anlatacağım. Ondan sonra bu durumun tespitini anlatacağım. Ondan sonra da bu durumun çözüm yollarını size anlatmaya çalışacağım. Dolayısıyla da bu tek bölümlük bir program olmayacak. En az 3 bölümde anlatabileceğimi düşünüyorum. Evet, şimdi burada bu olaya nereden başlasak? Önce şuradan başlayalım. Bir insanın üzerinde enerjisinin çok düşük olduğu dönemler olur. Ya da bir şeye mesela çok üzülürsünüz ama onu kimseyle paylaşamazsınız, içinizden atamazsınız. Ve bu uzun zamanlar sizin içinizde kaldığı zaman 3 yıl, 5 yıl vesaire bu sizi içten içe çürütmeye başlar. Bu kronikleşmiş bir üzüntünün sürekli olarak auranızı bozması anlamına geliyor. Sebeplerden bir tanesi budur. Diğeri arkadaşlar sizin ilişkide olduğunuz kişiler vardır. Bunlar eşiniz olur, çoluğunuz olur, arkadaşınız olur, başka bir şey olur. Ve bunlar sürekli temas halinde olduğunuz insanlar olur. Ve bu kişiler sizin yanınıza yaklaştığında, yani 8 metre yanınıza yaklaştığında enerjiniz düşmeye başlar. Mesela bazen parada düşme yaşarsınız. Çünkü karşınızdaki kişinin negatif ve malefik enerjileri gelir sizin ikinci evinize. Ya da kendi benliğinizde bir özgüven kaybına sebep olacak durumlar yaşarsınız. Ve böyle de bir yıldız düşüklüğü olur. Bir de doğuştan gelen haritanızdaki bazı yerleşimler vardır. Yani doğuştan gelen bir Satürn güneşinizin üzerindedir. Çünkü çok büyük bir karma borcu vardır ve orada sürekli olarak bir türlü huzurlu, arzu ettiğiniz hayatı yakalama imkanınız olmaz. Tabii ben şimdi özetlerini anlatıyorum. Bunları çok daha böyle geniş kapsamlı ele alacağız. Bir diğer konu arkadaşlar, Satürn'ün güneşinizin üzerinde olması haricinde bir de güneşiniz terazide ise, güneşiniz
Kova burcunda ise buralarda da arkadaşlar güneş düşük ve zararda olarak anılır. Bunun da altında yatan ana unsur, güneş, sizin astrolojideki güneş sembolünün anlamı benlik demek. Yani ben enerjisi demek. Ama bu güneş terazide çalıştığında terazi kim demek? Sen demek. Yani önce kendimi değil de önce karşımdaki insanı düşünüyorum anlamına gelir. Ve o kendimi düşünüyorum değil de karşımdaki insanı düşünüyorum derken sürekli olarak kendi benliğinizi karşınızdaki insana feda etme eğilimiyle, feda etme de demeyelim de önce karşınızdaki kişiye uyumlanarak başlarsınız bir işe. Bu da kendi benliğinizi bir müddet sonra kendi istekleri ve arzularınızdan vazgeçtiğiniz için, yani bu hedonik olmayan arzular, bunlardan bahsedeyim ben size. Ne olacaktır? Sınırları çizemiyorsunuz ve bir müddet sonra benliğiniz zarar görmeye başlar. Bir diğer güneşin kovada olması da nasıl terazide önce sen buyur, önce sen ye diye başlıyorsanız, kovada olduğu zaman da önce toplum, önce halkı kurtaracağız, önce milleti kurtaracağız falan. Yine oradaki kendi benliği toplum yararına paralize etme eğilimi olur. Yani bu işte güneş kovada bir kişi oturup haber izlerken, ona buna söverken, küfrederken, ya yine mi böyle falan, böyle bir isyan modunda bunları görebilirsiniz. Yani toplumsal konulara çok kafa takar ve toplum nezdinde önemli bir insan arzusu olma eğilimine girer genellikle. Ve bu da yine oradaki yıldızın düşüklüklerinden bir tanesidir. Yine balık burçlarında bazı derecelerde kendini feda etme eğilimi olur. Ve bir kombinasyon, mesela örneğin güneşi terazide, yükseleni balık olan bir kişi çok fazla kendi benliğinde boğulmaya başlar. Çünkü kendi benliğini karşısındaki kişi için yaşıyor. Kendi toplumsal algısını da feda etme eğilimi içerisinde. Bir insan arkadaşlar egosuz yaşayamaz. Egonun varlık sebebi insanın kendisini kendisi olmayanlardan ayırması içindir der. Tasavvufi görüş bu noktada. Yanlış mı? Değil. Çünkü sizin bu varlık aleminde bir kendiniz olma gereksiniminiz vardır. İşte sürekli olarak kendinizi feda etme eğiliminde ya da sürekli olarak karşınızdaki kişinin arzularına uygun önce sen ya da nabza göre şerbet vereyim derken kendinizi paralize ettiğinizde, o zaman bu sefer kendinizin oluşturması gereken aura zarar görür arkadaşlar. Bir diğer yıldız düşüklüğü sebebi auranızın içten dışa yırtılmasıdır. Ve bu auranın içten dışa yırtılmasının çeşitli sebepleri olur. Bunlardan bir tanesi dedikodu yapmaktır. Dedikodu yaptığınız kişilerin negatif enerjileri size akar ve aura içten dışa yırtılır. Yine iftira, yine buna benzer hasletler diyelim, dedikodu, iftira, bunlar aurayı içten dışa yırtar. Aura içten dışa yırtıldığı zaman çok fazla nazara gelirsiniz. Yoldan geçerken köpekler sizi kovalamaya başlar filan. Yani bu tarz böyle kendi auranızı, aura dediğiniz bir çeper ve sizi dış etkenlerden koruyan bir manevi zırh gibi düşünün. Bunlar da sizin auranızı aşağı indirir. Mesela yine bir kişi birisiyle evlidir ve o kişinin doğum haritasındaki bir takım negatif unsurlar kişinin benlik mekanizmalarına geldiğinde yine kişi zarar görür. Para evine geldiğinde parasal kısmı zarar görür. İşte ne bileyim 7. evine geldiği zaman evlilik kısmı zarar görür. 11. evine geldiği zaman toplumla ilgili olan ilişkilere zarar görür. Tamam mı? İşte burada eksiklikler olmaya başlar. Şimdi dört dörtlük hiç kimseye uygun değil tabii ki. Ama %60, %70 uygun olanlar var. %10 uygun olanlar var. Yani bu sizin evlilikte ne aradığınıza bağlı. Yani en önemsediğiniz konuda o sizin o en çok önemsediğiniz alanda negatif yerinize gelebilir değerli arkadaşlar. İşte bunlar güneşin terazide düşüşü, mesela ayda akrepte aynı şekilde, kişide duygusal huzursuzluk, sürekli kriz, şüphe, güvensizlik hissi, kimseye güvenememe ve en kötüsü ne olacak beklentisi gibi bir takım enerjiler açığa çıkar.
Ve en önemli düşüklüklerden bir tanesi de gezegenlere girdik böyle özetleyerek tabii ki. Yine Satürn balık transitlerinde, yani bu transit yıldız düşüklüğü olan bir dönem. Yani herkes canından bezmiş, vizyonsuzlaşmış, idealleri çökmüş, geleceğe dair bir plan, bir proje yapamıyor, ümidi azalmış ve ümidi neden azalır bir insan? Hani düzeleceğini düşünmez yani bir şeylerin. Artık özellikle Satürn balık transitlerinde intihar eğilimleri, Satürn S pozisyonunda, durma pozisyonunda olduğu dönemlerde çok büyük etkiler olur arkadaşlar. Hatta yani kişinin doğum haritasında böyleyse o kişi mutlak surette şu anki sürdüğü hayatta bir bedel öder. Bu önceki hayatında efendime söyleyeyim yok işte birisi şöyle şunu yaptım bunu yaptın, yok intihar ettiğinde şimdi hayatının kıymetini bilmiyor şeklinde anlatımlar var ama bunlar doğru değil. Genellikle kendi akrabalarından ya da yakınlarından ya da atalarından bir tanesinde mesela bu tarz bir konu olur. Ve ona o duygu olarak geçer. Hani genetik kodlar geçiyor ya arkadaşlar, genetik bilgiler geçiyor ya. Hani doktora gidiyorsun, ya diyor senin hastalığın geçmez, genetik diyor. Neden genetik? Genetik geçtiği zaman ruh aktarımı da geçiyor. Yani huy aktarımı diyebilirsiniz. Bu söylediğim kuram benim deneyimsel bir tespitim ama ben bunun daha sonraki dönemde Jungian epigenetik araştırmalarında da bu durumun bilimsel olarak var olduğunu sonradan okudum. Çünkü bu reenkarnasyon meselesi, ölüp dünyaya tekrar dirilme meselesi hiç aklıma yatmıyor. Yani kim gitmiş de gelmiş, giden gelse dedem gelir hesabı. Yani gittik geldiysek niye hatırlamıyoruz falan. Oralar da ayrı bir soru işareti. Yani bu biraz daha hani Hint fakirlerine teselli olsun diye çıkmış bir ideoloji. Hani Vedik astroloji mesela bunu şeye ele alır ama Vedalardan gelen hakiki Vedik astrolojide onlar yok. Ama daha sonradan kültürel eklentiler yerleşmiş. Mars'ın aynı şekilde arkadaşlar yengeçte düşüşü olur ve bu kişide enerjisizlik nöbetleri hakim olur arkadaşlar. Yani enerjiyi içe atma, öfkenin içe döndürülmesi. Sürekli öfkeyi içe döndürürseniz o patlama içeride meydana geliyor. Ve beraberinde motivasyon eksiklikleri, başlayamama, cesaret edememe gibi bir takım şeyler oluyor. Şimdi şöyle de algılanmasın yani işte Mars yengeç cesaretsiz mi olur? Hayır, Mars yengeçle ailevi bir konuya gir, sen bak gör onun cesaretini ya. Yani mesela şey vardır ya, bir tavuk civcivini kurtarmak için aslana meydan okuyabilir. Anlatabiliyor muyum? Hani böyle bir enerji büyüyebilir. Yine arkadaşlar bir şeyde yani bir gezegen konusu da Satürn'ün Koç'ta düşüşüdür. Koç hareket enerjisini ifade eder, harekete geçme ve Satürn Koç'a geldiği zaman bir insanın otoriteyle sorunu olur, yapı kuramama, ondan sonra ne yapsam engelleniyorum hissi olur ki yakında Satürn de Koç'a geçecek 2,5 yıl boyunca. Güneşi Koç'ta olanlar bundan çok daha fazla etkilenecekler. Yükseleni Koç olanlar da daha fazla etkilenecekler. Böyle bir durumdur. Yani biz şimdi buradaki konuyu astrolojik olarak ele alıyoruz. Yani bunu astrolojik değil de sizin işte gittiğiniz hocadan duyduğunuz bir yıldız düşüklüğü var. O hocadan duyduğunuz hoca diyeyim artık, medyum olabilir, spiritüelci olabilir, metafizikçi olabilir. Onların içerisinde dürüst olanlar tabii ki işte sende büyü yok da işte yıldız düşüklüğü var gibi bir terim kullanılır. Yani buradaki o yıldızın düşmesi sizin özgüveninizin paramparça olduğunu ve bir türlü düzelmediğini ve bunun altında yatan da kimseye açamadığınız dertlerin olmasıdır. Astrolojideki gezegenler de bunların birer göstergesidir. Yani işte gezegen şuradan geliyor, buradan geçiyor, işte şöyle oluyor, böyle oluyor değil. Astroloji bir saat gibi düşünün. O onun mevsimini gösteriyor. Yani burada anlattıklarım biraz böyle özetleyecek olursak, birinci yıldız düşüklüğü kişinin doğuştan getirdiği karmik olarak ödemesi gereken bedellerle ilgili.
İkincisi transitlerin dönem dönem üzerinizde yapabileceği yıldız düşüklükleri. İşte Satürn balık transitleri mesela şu dönemler çok ciddi anlamda, yani Satürn balık retro mesela, yani tam bir yıldız düşüklüğü enerjisi vardır. Kişide vizyonsuzluk, umutsuzluk, yani bunlar çok çok hakim olur. Evet, sen zahir hayatında bir konu yaşamışsındır, parasız kalmışsındır, ayrılmışsındır ya da işte bir derdin vardır, aşık olmuşsundur, kimseye açamıyorsundur. İçinde bulunduğun şartlar, konjektür ya da kültürel sebeplerden dolayı anlatamıyorsundur. Ve bunlar oradaki umutsuzlukla beraber seni yerde yer. Ve bunlar kronik bir takım problemlere sebep olur. Ama bu Satürn balıktan geçtiği için değil. Sen böyle bir hal durumundasın. Bu hal durumunun zamansal göstergesidir. İşte devamında da arkadaşlar metafizikçilere gittiğinizde de bu tarz böyle şeyler duyarsınız. Bunlarla ilgili, bunların düzeltmesiyle ilgili, düzeltme dediysem hani tesirini azaltma ya da işte bir takım enerjiyi biraz daha olumlu hale getirme, biraz bu alanı şifalandırma ile ilgili çeşitli çalışmalar var arkadaşlar. Bu çalışmalarla ilgili okunabilecek esmalar olduğu gibi gezegensel düşüklüklerde de ne yapmanız gerektiği ile ilgili bilgiler var. Bunları biz danışmanlıklarda zaten anlatıyoruz. Buraya kadar anlattığım konu bu konunun 1. bölümü olsun. 2. bölümünde de işte burada ekranda gördüğünüz alanda hani bunların tespitine yönelik bir bilgiler anlatacağım. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yani böyle bir esinlenme geldi ve sizlere bu konularla ilgili bir takım bilgiler vermek istedim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben astrolog Arif Aydın. Yakında yeni bir kanalımız olacak ve orası daha fazla astroloji bilgisi içerecek. Bu kanalda daha çok böyle kişisel gelişim tarzı, metafizik tarzı, hayatın içinden olgularla ilgili konuları daha çok ele alacağız. Ama öbür tarafı çok daha ağırlıklı bir astroloji kanalı olmasını planlıyoruz. Evet, sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşça kalın.